Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bu makineyi ayağa kaldıracağız. Makinemizin kazanındaki şaft kırık. Makineyi ayağa kaldırabilir miyiz? Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Güzel bir temizliğini yapacağız. Paslı yerler var. Buralara macun çekip boyayacağız. Alt kısmı kötü durumda, göstereyim. Bu halde buraları zımparalayacağız. Kazıyacağız. Gerekirse boyayacağız. Makinenin diğer aksamları çalışır vaziyette. Evet, zımparalama işlemine başladık. Umarım elimizde metal kalır. Çok kötü durumda. Bunların işlemleri bitti. Boya aldım, bakacağım. Devam. Yön teknik servis Can Ustam. Önce ne yaptık? Zımparaladık. Şimdi astar atıyoruz. Sonra boyanacak. Ustam, bu çocuk okur mu? İnşallah okur. Niyetimiz o yönde. Hadi bakalım. Öyle bol bol da şimdi bitireceksin. Daha 2 kapak var. Ya. Şuraya sür bari bak. Tamam. Şurada? Şu oralar, buralar. Şurada var. Ustam yapıyor bu sporu. 1 saat beklenecek. Şuraya nasıl? Şuraya da bir sıkalım ustam. Boya işlemini neredeyse bitirdik. İskeletin üzerine astar attık. Buralarda astar attık. Kuruduktan sonra boyadık güzelce. Bu da aynı şekilde. Can Ustam'la beraber. İzim Usta. Tabii ki de izi yani. Aynen. Neyse, toplayacağız inşallah. Sonra kazan var, asıl bomba orada. Kazan milini yapacağız. İçime sindi yani, güzel oldu. El taşlama cihazı kullanarak kenarlarını bayağı aldık. Şu alt kısmı toz gibi. Bunu da sıyıracağız. Yani şöyle içten girsek sanki parçalanıp çıkacakmış gibi. Şuradan görüyorsunuz. Paslanmaz çeliğimiz geldi. 1 metre aldım. Milin etrafını da temizledik zaten. Şimdi şöyle koyduğumuzda şöyle düz bir kısım gelecek şuraya kadar. Yaklaşık 5,5 santim. Tabi biraz içeri de girecek şuraya. Buradan keseceğim. Ancak 5,5 değil 8 keseceğim. Çünkü şurayı şöyle yuvarlak hale getirmek istiyorum. Şu şekilde. Bu mil burada kaynaklanacak. Bunun yan tarafı var. Diğer yan tarafı var. Dolayısıyla 5,5 santim aldığım ölçünün biraz üzerine 1 santim girer herhalde. 1 olması da yarım santim çıkacak. Önemli olan ne? Bunların 3 bacağının da uzunluğunun birbirine eşit olması. Bunu sağlamaya çalışacağım. Sonrasında üstte kalkık bir kaynak parça keseceğim. 3,5 santim. Sonra düz bir demir buraya kadar. Biraz onun da ucunu fazla bırakacağım ki hani şu mili tam ortalamamız gerekiyor ya. Bununla ilgili bir sıkıntı olursa düzeltmek açısından faydalı olur. Şimdi bunu bir keselim bakalım. 8 santim keseyim ben. Şu kısımları yedireceğiz. Buradan kaynak yapmak için içine otursun. Şimdi şu mille, şu alt kısmıyla şu mıknatısın çapı aynı. Bu mıknatısı nereden bulduk? Gider pompa motoru mıknatısı ya da bulaşık makinesi mıknatısı.
Yani motorların içerisinden çıkan bir mıknatıs. Şu an hizaladık. Yerleştirelim bakalım. Evet. Şimdi olmuş bu buraya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kağıt üzerine çizeceğim. Kaynak yaparken de bu şekilde buraya yerleştirip kaynaklayacağız. Ben fark ediyorum. Onun için olsun. Olsun dedim ben sana. Ya boş ver, o kadar önemli yok ya. Ayıp ediyor. Bilmem ya. O kadar önemli yok. Ayıp ediyor. Şey değil. En azından hatırı var yani. Şimdi bunu koyduğumuzda tabi biraz havada buralardan keseceğim yerine otursun diye. Şu şekilde yerine oturuyor. Bahsettiğim mesele biraz havada olduğu için bu yerinden çıkmadı. Ben bu kaynağı yapmadan önce bunun yüksekliğini bulmak için tam yerine oturtturdum ve o parçayı taktığımda bu dışarıdan gerekli yüksekliği sağladı. Keseceğim yerlerin merkezden uzaklığını 5,5 santim olarak aldım ve işaretledim. Önemli olan bu milin tam merkezde olması. Şekiller çok önemli değil. Dolayısıyla bu vida ile bu mil arasının mesafesinin hepsinin eşit olması lazım. Yoksa balans yapar. Demirlerimizi kestik. 3,5 santim. Zımparalamasını da yaptım. Şimdi şunları biraz büyük kestim. Çünkü buradan yontarım, önemli değil. Kaynak işlemi bitince kısa olmasın da uzun olsun. En son işlem bitince buradan keseriz. Vida deliklerini açtıktan sonra tabii ki yerine yerleştiririz. Şu şekilde olacak. Yani şöyle göstereyim. Şöyle bir açı yapacak. Olacak ya, umudum var. Valla bir tane hemşirinin videosunu izledim. Adam basıyor çat 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 kaynağı. Arkadaş nasıl ortalıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu hassas onlar ya. Çalıştırıyor da ya sonradan inanmayayım böyle. Değil mi? Normal sağlam makineden gösteriyordur. Rulman ölçülerini veriyorum. 6305, 6306. Bu üst taraf 6306, alt taraf 6305. Conta ise 35 mm çarpı 76 mm çarpı 10 taksim 14 mm. Contayı rulman ölçülerinde nasıl okunduğu ile ilgili bir videomuz var. Keçe ölçüsünün nasıl alındığı ile ilgili bir videomuz var. Onu da açıklamalara ekliyoruz. Şimdi rulmanı çıkaracağız. Rulmanları ve keçimizi aldık. 6306, 6305.
Keçemizde 35 çarpı 76 çarpı 10 taksim 14 milimetre. Şimdi bunları çakacağız. Nereye? Demirimize, 4 bacaklı. Ses değişene kadar çakıyoruz. Şimdiki işlemde ise keçemizi takacağız. Şimdi şu contayı takacağız. Restansı takıyoruz. Şimdi ön kapağını takacağız. Dikkat edeceğimiz nokta, burada rezistansın şu parçasının girdiği yer var. Oraya ayarlamanız lazım. Şurası gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Bu kelepçeyi tutturmak neredeyse imkansız söküldükten sonra. Bir de bir şekilde kısa kalıyor. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Hep diyorum, alet işler, el övünür. Çünkü kuvvet yetmiyor. Elimizdeki basit bir alet işimize yaradı. Burayı iyi kapatılmazsa su sızıntısı yapar. Çünkü kazan burada dönüyor. Buradan sızıntı olur. Bu kısmı bayağı bir sıkacağız. Kasacak ama yapacak bir şey yok. Sıkılacak. Yani dönmeyecek hale gelinceye kadar sıkacağız. Gücümüz yettiği kadar. Aslında arada bu kadar. Şimdi körüğü nasıl takacağız? Bakın şurada okumuz var. O buraya denk gelecek. Mantık bu. Çıkarttım o yüzden körüğü size göstermek için. Taş takmadan önce taksanız daha iyi. Çünkü hareket alanınız kısıtlanacak. Tabii taş varken de çıkarılır, takılır. Taşın şu arada ve şu arada iki vidası var. Yani başka vidalar da var da kazan tutan. Diğerleri amatör grubunun, motor grubunun takıldığı yerde. Zaten videoyu izleyin. Yanlış bir şey söylediysek de düzeltiriz.
şu somun delikleri ve şu motor grubunun, amortisörlerin tablasının takılacağı delikler. O yüzden buralara somun atıyoruz. Burası direkt olarak taş tutan yerler. Şimdi amortisör grubunun ve motorun takılı olduğu metal levhaları takacağız. Alttan takmak lazım çünkü altı hizalı. Levhaları ters takmamak lazım. Çünkü mesela bunu buraya takarsanız olmaz. Şu kısım makineye önden baktığınızda bu tarafta, solda olacak. Siyah parçalar da hep yukarıda. Motor koruması, bakın şu vida ve şu kısım şuraya girecek. Buradan vidalanacak. Bu kadar. Sonra şu parçamız var. Bu da suyun basıncını ölçüyor. Buradan da karta giriyor. Ne yapıyor? Yani burada bir sıkıntı varsa, tıkanma vesaire, makineniz sürekli su alır, su boşaltır. Böyle bir arıza verir. Temiz olması lazım. Bir parçası var. Şimdi geldik tahliye çıkış haznesi. Evet, böyle bir ismi var. Burada takarken şöyle üst tarafa asklıyorsunuz. Vidası var. Vidalıyoruz. Bitiyor. Şimdi kazanı yerine yerleştireceğiz. Çok ağır. Normalde bunu vinçle yapıyorlar. Evet, askıya alıyorlar. Ancak farklı bir şey deneyeceğim. Kitapları yığdım oraya. Bir yandan da elektrik tesisatını döşemeye başlayalım. Transit filtresi. Bunu yerine yerleştirirken oturttuğunuzda hafif aşağıya bastırıyorsunuz, bu kadar. Bunun da arkasında kancaları var. Şöyle bir contayı arttırdım ben. Hiçbir şekilde nereye takıldığını bulamadım. Hatırlamıyorum da. Çektiğim videolarda da yok. Sonra internette parça numarasını yazarak arattırdım. Böyle bir parça yok. Halbuki Miele'nin kendi malzemesi. Videolara baktım, fotoğraflara baktım, fotoğraf çektim, Google Lens'ler attırdım. Yok arkadaş. Hiçbir bilgi yok ve hiçbir videoda bu parça ne çıkarılmış ne takılmış. Sonra bir şekilde kitapçığına falan baktım. Orayı incele, burayı incele. Bu parçanın şu gider zımbırtısı var ya, kazandan motora suyu gönderen yer. Buradaki topun şu vaziyetteyken çok da iyi bir kapama yapmayacağını düşündüm. Burada bir conta olması lazım. Ve kitapçığında da tam emin olmasam da bu contanın buraya takılı olması gerektiğini öğrendim. Size de göstereyim dedim. Zaten tam olarak buraya uyuyor. Kanalları da uyuyor yani. Ama enteresan, bununla ilgili bir bilgi olmaması. Top burayı kapatıyor.
easy mi devam ediyoruz. Tam olarak içine oturacak. Şimdi geldik gider motoruna. Bu da bu şekilde takılacak. Bunun arasını falan kırmıştık. Kesmiştik daha doğrusu. Çıkmıyordu. Şöyle bir vida uydurduk. Şimdi gider borumuzu takıyoruz. Şimdi bu hortuma geldik. Enteresan bir hortum. Bu hortumun bir tarafı bahsettiğimiz rezervuar haznesine giriyor. Mantık şöyle anladığım kadarıyla. Giderden su ev giderine aktarıldığında bir tıkanma, işte su gidemedi vesaire geri döndü. Ortalığı su basmasın diye zannedersem buradan temiz olan su, çünkü atıklar aşağı inecek. Ne oluyor? Tekrar kazana dönüyor. Bu şekilde makine evin su basmasını engelliyor. Güzel bir sistem. Vallahi helal olsun. Mantıklı. Kaç defa insan evine su basar? Benim basmadı ama basan oluyor yani. Mantıkla güzel. Bakın buradan da gider motoruna gidiyor. Muhteşem. Deterjan kutusunu takıyoruz şimdi de. Sonrasında ventil. Şurası sert. O dikkatimi çekti. Ona baktım. Sert bir şey var. Bu da tamam. Hoş geldiniz. Evet. Şu parçayı ters takmışım. Bu tarafta olacak. O yüzden kayışla takamadık. Videonun başında yanlış işlemi görenler için bu düzeltmeyi yapmak istedim. Zaten yapmak da lazım. Şu kızaklı taraf dışta olacak. Bir de bu şekilde takılacak. Hizası da tam orta. Yani şurada boşluk var. O tam ortada olacak. Şimdi kayışı takıyoruz. Kilit sistemi de bir enteresan. Güzel yani. Bunu da beğendim. Nasıl? Şöyle takıyoruz. Hortum da buraya girecek. Burada sabitleniyor. Kilidin de şu kısımları. Bu şekilde oturdu. İşte geldik zurnanın zırt dediği yere. Yani ben bunu biraz topladım. Normalde bütün kabloları çıkarmıştım sökerken. Ama doğru mu topladım, yanlış mı topladım hiç bilmiyorum. Çalışınca kartı yakmazsak doğru toplamışızdır.
Haydi le yar. Haydi le yar. Görsel hafızam iyidir derdim ama o kadar da iyi değilmiş. Bunu da şuraya sokarız. Evet, yaptığım bağlantılar doğru. Bir hata yok. Şuradan çıkan bir soketimiz var. Bir de buradan çıkan soketimiz var. Bu alt kısma, deterjan kutusunun altındaki kısma girecek. Bu da tamam. Motorun kablosu. Son kablomuz da taşma şamandırasının kablosu. Bunun da tekniği var. Kapalıyken takılmıyor. Basit bir çalışması var ve çok faydalı, mantıklı bir iş yapıyor. Makinenizin altını su basarsa makine içindeki suyu boşaltıyor, tahliye ediyor ve emniyete geçiyor. Şimdi sıra geldi ekrana. Ekranın şöyle klipsleri var. Klipsler normalde metal renginde ancak paslanmıştı ve ben de belirgin olsun diye görebilmek adına bu rengi maviye boyadım. Buraya enteresan bir sistemle takılıyor. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Saçma mı? Bence aşırı saçma, gereksiz. Sökerken ehil olmayanlar sökemesinler diye yapmışlar net. Sökemesini elinde dağılsın. Amaç bu. Tam şuradaki delik. Şöyle. Şuraya. Ve buraya. Bu girecek. Hem kamera tutup hem takamayacağım için videoyu sonlandıracağım. Şöyle girecek bu buraya. Evet. Çok enteresan. İnce uzun bir şeyden faydalanmak lazım. Yani takınca görüntü bu. Uzun taraf altta, kısa taraf üstte. Çok saçma ve gereksiz bir parça. Takması... Yani önce üst tarafı takıyorsunuz. Üst tarafa geçirince alt zaten giriyor. Ondan sonra tanemdeyle şöyle kenardan, şuradan ittirerek yerine oturtuyorsunuz. Şimdi buraya takacağız. Şimdi geldi köre. Yani son işlem. Bundan sonra makineyi çalıştıracağız. Su kaçağı var mı bakacağız. Resistans çalışıyor mu ona bakacağız. Yani su kaçağı olursa makineyi atarım arkadaş. Balkondan aşağı atarım. Kaldıramam bunu. Bünyeme ağır gelir. Tansiyonlarım düşer. Bayılırım. Niye? Yani gider hortumu, ne bileyim deterjan kutusu falan buralar kaçırmaz. Kaçırırsa kazan kaçırır contalarda. Bu da makinenin tekrar sökülmesi manasına gelir. Abi çok yorucu. Hani bir de bunu video için yapıyorum. Ben bunu başka bir şey için yapmıyorum. Getirisi yok. Bu kadar uğraştığım emeği getirisi yok.
Şimdi bu videoyu yaptık, tamamı kaç kişi izleyecek? 500 kişi, 600 kişi, o kadar. Bu kadar uğraşı. Hiçbir şeye yaramayacak, hiçbir şeye değmeyecek. Emeğinin karşılığı yok. Bir de çok bilmişler gelip yorum yapacak. Öyle olmaz, böyle olur. Öyle takılmaz, böyle takılır. Şöyle yapsaydın. Böyle yapsaydın. Arkadaş yap sen. Yok. Dünyada bunu yapan yok arkadaş. Miele çamaşır makinesinin kazan, kasnağını, Spider'ını dünyada tamir eden yok. İlk defa ben yapıyorum. Eğer videolar denk gelirse onlar eski kazan şaftını alıp takıyorlar. Biz yeniden imal ettik ve her şeyini temizledik. Bu kadar uğraştık. Karşılığı yok. Karşılığında bir de nasihat dinliyoruz. Neydi, bir laf var. Fazla tevazu ahmaktan nasihat dinlemeye mi yol açar? Öyle bir cümle vardı, bir şey vardı yani. Ona dönüyor. Olayla olmaz. En sinir olduğum şeylerimiz. Olayla keşke şöyle yapsaydın. Ya sen yap. Sen yap yani, mükemmel işçiliğini koy ortaya. Yok, hiçbir şey yapmıyor, anca yorum. Keşke şöyle yapsaydın. Bunu böyle kullansaydın. Ben olsam şöyle yapardım. Sen de ol. Elini tutan yok ki. Ol arkadaş. Sen ol, öyle yap. Neyse, sonuç olarak karşılığı yok. Şu makineyi mesela satayım desin 10.000 lira. Yok. Hoş, ben 15 ilan koyarsan da karşılığı bu değil. O yüzden bazı şeyler tamir edilmiyor, değiştiriliyor. Adı da ustalık oluyor. Parça değiştiriyorsun, usta oluyor. Tamir etse karşılığı yok. Aha, kilitlendi. Evet, kilidi de kontrol etmiş olduk. Gayet iyi çalışıyor. İnşallah videomuz çok izlenir. İnsanlar birbirlerini yollarlar, paylaşırlar. Emeklerimiz boşa gitmez. Şu an yıkama aşamasına geçiyoruz. Restansımız çalışıyor mu, su kaçağımız olacak mı, bunları yapacağız. Ondan sonra işlem tamam. İnşallah olmaz. Şimdi deterjanını koyalım, değil mi? Bu arada ne bulduysam attım içine. Genelde bornoz, havlu attım. Hem ağır olsun. Bulmanla da test etmiş oluruz. Hem de biraz köpük yapsın. Yani neden? Makineyi zorlamak için. Şimdi başlıyoruz. Programı seçtik. Start veriyoruz. Haydi bismillah. Gayet iyi yıkıyor makinemiz. Başarılı, köpüklü. O suyu da ısıtmış. Çok güzel. Evet. Tüm kontroller tamam. Su kaçağımız yok. Emek verdik, hallettik. Umarım güzel ve hatta muhteşem bir video olmuştur. Bence öyle. Çok sevinçliyim. Bitti arkadaşlar. Bu kadar. Easy mi? Easy tabii ki de. Videomu burada son veriyorum. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.